Herkese selamlar. Birlikte harika bir tarif yapacağız. Bayram önü baklava yapayım ama kolay bir tarif olsun istiyorsanız işte doğru videoyu izliyorsunuz. Ben glutensiz beslendiğim için glutensiz baklava yaptım. Hadi bakalım, hamur açmakla vakit kaybetmeyeceğiniz ama lezzetli ve ev baklavası yiyeceğiniz tarifimize başlıyoruz. İlk olarak şerbetimizi yapıyoruz. 3 su bardağı şekerimizi tenceremize alıyoruz. Üzerine 2 su bardağı su döküyoruz. Şekerin erimesi için ocağın altını açmadan önce karıştırıyoruz. Sonra ocağın altını açıyoruz. Kaynayana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Kaynadıktan sonra 5 damla limon suyu sıkıyoruz. Tekrar karıştırıp 3 dakika daha kaynatıp altını kapatıyoruz. Geldik hamur yapımına. 2 yumurtayı kırdım önce. Bir güzel parçalanana kadar çırptım. 1 su bardağı su döktüm. 1 su bardağı süt döktüm. 1 çay kaşığı karbonat, 1 çimdik tuz ekledim. 5 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip bir yemek kaşığı sirke ekliyorum. 250 gram glutensiz unu kademeli olarak çırpa çırpa döküyorum. Bütün malzemeler karışana kadar çırpıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı adeta bir kek hamuru gibi oldu. Bu baklavanın hamur yoğurma, kıvam tutturma gibi dertleri yok. Geldik pişirme aşamasına. Ocağımıza su dolu tencereyi koyduk. Suyu kaynattık. Üzerine tavamızı koyduk. Isıttık. İşte başlıyoruz. Kek hamuru kıvamında olan hamurumuza fırçamızı bandırıp tavamızın içine boya yaparcasına hamurumuzu sürüyoruz. Hiç hamuru açma derdi yok. Ne ortam unla bulanıyor, ne kollarımız ağrıyor, ne de hamur yırtıldı derdi oluyor. Dikkat etmeniz gereken nokta tavaya hamuru eşit kalınlıkta sürmeniz. Tabii ince olmasına da dikkat etmeniz gerekiyor. Kenarları yapışık halde kalmasın diye spatula yardımıyla kenar kısımları kaldırıyoruz. Sonra yufkamızın bir kenarından tutup yukarı doğru çekiyoruz. İşte zahmetsiz yormayan incecik baklava yufkamız hazır. Açıkçası ben elimle açsam böyle yırtılmayan böyle ince yufka biraz zor yapardım. Artık yufkalarımıza baklava şeklini verebiliriz. Kabımızın zeminini tereyağı ile yağlıyoruz. Ardından bir tane yufkayı kabımızın zeminine seriyoruz. Çıtır bir kıvamda olması için yufkamızın üzerine tereyağı sürüyoruz. Bir kat daha yufka seriyoruz. Bu kata da yine tereyağı sürüyoruz. Zemin olduğu için az miktarda ceviz serpiştiriyoruz. Üzerini tekrar yufkayla kapatıyoruz. Bu arada 100 gram tereyağı kullandım. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağ döktüm. Ceviz miktarını siz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Cevizleri çok öğütmedim. Yerken cevizi hissetmek benim hoşuma gidiyor. Yine kendi damak lezzetinize göre ayarlayabilirsiniz. Bundan sonraki katları da aynı şekilde yapıyoruz. Benim kabım kare olduğu için ben kenar kısımları kesip baklavanın ara katlarına serdim. Bu arada en üst kısmını da yırtılmaması için arasına ceviz koymadan 4 kat yufka serdim. Ben küçük dilimler yapacağım. Bu yüzden eşit olması için çataldan yardım alıyorum. Çatalla kesme noktalarını belirleyip keskin bir bıçakla baklavamı kesiyorum. Keskin bıçak olması önemli çünkü hamurların birbirine yapışmaması gerekiyor. Kalan tereyağımı da üzerine eşit olacak şekilde döküyorum. Fırını alt üst moduna ayarlıyorum. 180 dereceye alıyorum. 45 dakika pişiriyorum. Fırınınıza göre pişirme süreniz değişebilir. Alt üst kızardığında alabilirsiniz. 45 dakika sonra baklavamı fırından alıyorum. Şerbet konusunda herkesin farklı düşünceleri var. Ben baklava sıcak, şerbet ılıkken hemen şerbetimin yarısını döküyorum. Sonra yarısı kalan şerbetimi ağda kıvamına getirene kadar kaynatıyorum. Bu kez baklava soğuk, şerbet sıcakken baklavamın üzerine şerbetimi döküyorum. Son damlasına kadar şerbetimi akıtıyorum.
2 saat sonra baklavam hazır. Nasıl güzel görünüyor. Kokusu muhteşem. Görüyorsunuz. Gökdelen gibi maşallah. 2 saat yememek için zor sabrettik. Evet, tadına bakma zamanı geldi. Çatal darbesiyle gökdelen yıkıldı galiba. Çok ince dilimlemişim. Vay! Oldukça başarılı bir lezzet. Glutensiz olduğunu bilmesem buğday unuyla yapıldı derim. Tadında bir farklılık yok. Gayet lezzetli olmuş. Bayağı mutluyum şu an. Gerçek bir baklava lezzetinde hem de glutensiz bildiğiniz ev baklavası kıvamında olmuş. Bayram yaklaşmışken bence denemelisiniz. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.